Herkese merhabalar. İçimin mimarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorum ki bayağı bir ara verdik. Ara verdik çünkü inanılmaz bir yoğunluğun içindeyim ve o yoğunlukta ve birçok şeyin içinden geçerken motivasyonun her zaman çok önemli olduğunu ara ara bildiririm. Tabii ki bu konuşmayı yapmak için de her şeyin bütün olması gerekiyor öncelikle. Kendi içinde de hazır hissetmen gerekiyor. Öyle bir dönemden geçtim ki zaten ara ara size de paylaşıyorum. C1 kursu yoğunlaştırılmış her gün olan bir kursum var ve bana gerçekten bu dönem ağır geldi. Bazı şeyler yani kurs değil de ağır gelen mutlaka oradan geçerken de kendimle ilgili tetiklendiğim yerler vardı ve onlar birlikte bütünleşince böyle tabii ki de farklı şekillerde yaşıyorsunuz o kursu. Benimki öyleydi. E, Her şey bir sınav olabiliyor. Evet, C1 sınavına girdim ama sadece C1 sınavına girdiğimi düşünmüyorum. Çünkü birçok yerlerim tetiklendi ve birçok yeri sorguladım. Ne yapıyorum, amacım ne, benim istediğim sadece bir sertifika mı yoksa gerçekten artık bir iş görüşmesine gittiğimde kendimi çok rahat bir şekilde anlatabileceğim bir azra yaratmak mı? Maalesef kurslar daha çok sınava yönelik oluyor. En azından benim gittiğim ve katıldığım kurs öyleydi. Her şey sistematik. O sisteme göre çalışırsanız bence sertifikayı alırsınız. Ben biraz motivasyonumu kaybettiğim için son zamanlarda e, sınav hakkında hiçbir fikrim yok. Geçerim kalırım diyebileceğim bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer sistemle sadece sınava yönelik çalışılırsa o sertifika alınır. Alınmaz diye bir şey yok. Çünkü ben B2'de sistematik olarak çözmüştüm zaten. Tabii ki de B2 aldıktan sonra her şeyi öğrenmiş miydim? Bütün kelimelere hakim miydim? Hayır, değildim. Bu bir gerçek. Sertifikayla Almanca bilgimizi bence ben kendi adıma söyleyeyim. E, Çok karşılayan, netleştiren bir şey değil. Evet, bir seviye ölçerdir, bir şeydir ama e, konuşma ve hayata o dili entegre etme bence zaman alıyor ve üzerine çalışma istiyor. Ve her gün istiyor bunu ki o pratikle konuşmana o kelimeleri katabilesin. Bu da zaman isteyen bir şey tabii ki. Ama ben B2 kursundan sonra biraz böyle yaz geldi falan işte gezmeler, tozmalar derken açıkçası biraz da salladım. Şu an aldığım yeni kararla birlikte kurs bitse de ben Almanca'ya devam edeceğim kendim çalışarak. Çünkü zaten bu sınavı geçtim ya da kaldım hiç önemli değil. Çünkü sistemi biliyorum ve tekrardan girebilirim. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Maalesef bize bazı şeyler, o yetersizlik, mükemmel olma, başarma, yani bunlar bize kodlanan, nasıl kodlandığına da alakalı, nasıl yükleme yapıldığına da alakalı ya da kendimizle de alakalı bir bütün yani. Bunlara teker teker çalışmak gerekiyor. Çalışmak derken de tabii ki de çalışacağımız bir sürü araç var bu hayatta. Gerek spiritüel anlamda, gerekse işte kitaplar okuyarak ama yardım alarak. Ama öncelikle her şeyin başı fark etmemizden geçiyor. E, Ben o farkındalıkları yaşıyorum gün ve gün. Almanya'daki zaten birçok serüvenim de farkında olmakla başladı ve orada açılımlar yaşamaya başladım. Her neyse, her zaman dediğim gibi hayatımızda işlenilen konular hiçbiri tesadüf değil. Hiçbiri öylesine gelmiyor. Her birinde bizden bir şey olduğu için bizimle. Ama dünyanın sonu değil. Her şeyi bazen o kadar gerçekçi, o kadar içinde ve o kadar yakından mikroda yaşıyoruz ki o bize bazen göründüğünden de öte farklı anlamlar yüklememizi sağlıyor. Benim kalbimden dökülenler bu konuyla ilgili bunlar. Belki ilerleyen dönemlerde daha farklı şeylerle de karşınıza gelebilirim Almanca ile ilgili. Ama şu anlık durum C1 bana ne kattı? Evet, bana kelimeler kattı, bir şeyler kattı. Zaten gramer yok ama olay o değil.
Olay benim şu an iş görüşmesine gittiğimde kendimi nasıl rahat anlatabildiğimle alakalı. Ben de bunun üzerine gideceğim bundan sonra. Onunla ilgili bir karar aldım. Bu kursun da bana katkısı bu yönde oldu. Yani bazı şeyler, her şey böyle çok somut olması gerekmiyor. Evet, somut şeyler de var ama somutluğu da içinde soyutun bulundurduğu birçok anlam var. Her şeyi de anlamlandırmak da istemiyorum. Sadece kendime iyi gelen, kendimi iyi bir versiyona taşıyacak şeyleri alıyorum ve dinliyorum ve öyle insanları seçiyorum hayatımda. Çünkü gerçekten hepimiz için bunu söylüyorum. Farklı bir zamandan geçiyoruz. Yani bu farklı bir zamandan geçerken tabii ki de bulunduğumuz ortama, kişilere, yere o süzgeçten geçirip hayatımıza devam edeceğiz. Ben bunun sağlıklı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de bize hizmet etmeyen insanlara karşı da duruşumuz, ele alışımız çok önemli. O karşı tarafa da bir hizmetimiz var çünkü. Nasıl ele aldığımız, yıkıcı mı yapıcı mı? Bunlar da bir rol, bunlar da bir hizmet. Buralar da çok önemli. Yani bu boş vermişlikle bırakmışlığın arasında bir yer. Her şey dengede olması, her şeyi merkezimizde hissetmemiz çok önemli. Ben biraz dertleşmek istedim. Açıkçası bayağı ara verdim. Hem vloga hem de podcast'te. Zaten bunu da ikisini bir arada koyacağım. Çünkü bu hafta Türkiye'ye gideceğim ailemi ziyarete. Çok özledim. Bosna'da belki vlogda izlediniz. Ailemi gördüm. Yani ailemi derken annemi, kuzenlerim, canlarım, arkadaşlarım. Ama bir kısmını göremedim ailemin tabii. Uzaklıkta da böyle etkenler oluyor. Kardeşimi yaklaşık bir senedir görmüyorum Ankara'da yaşadığı için. Ve gerçekten bazen göremiyorsunuz. Bazen her şey sebep olabiliyor. Sadece para ya da işte bir uçak biletinin inanılmaz artmış fiyatı da değil. Bazen gözünüz o fiyatı bile görmüyor. Ama çalışma şekli, çalışma hayatı, kardeşimin çok yoğun. Öyle olunca böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Her neyse, kavuşacağım. O yüzden de mutluyum, heyecanlıyım tabii ki. İçimde böyle bir karışık dönemden geçtiğim, biraz da anlatamadığım hisler var. Belki size geçiyor şu anda ama olayın bir kısmı da tabii ki de bu bir haftadır, bir hafta olacak galiba yaşadığımız Türkiye'nin durumu. Herkesten şunu duyuyorum ara ara. Duyuyordum. Şu anda da böyle duyduğum birkaç yakın zamanda kişiler oldu. Ne iyi yaptınız da gittiniz. Kesinlikle ben zaten her zaman söylerim, dile de getiririm. Ben istediğim için buradayım. Ruhum istediği için burada. Tabii ki bu kararı almada bir sadece yurt dışını deneyimleme isteği ve arzusu yoktu. Bu kararın içinde Türkiye'nin durumu da vardı arkadaşlar. Bu bir gerçek. Benim gibi buraya gelen birçok insan vardır yani bu düşünceyle de. Ben önümü göremedim. Ruhumun sıkıştığını hissettim ve böyle bir şeyi deneyimlemek istedim. Ama zannediliyor ki böyle bir şey deneyimlenirken de buraya gelen insanlar da kendi içinde farklı yolculuklarla geliyor. Kimisi gerçekten işini bulup her şey hazır şekilde gelip sonrasında başka yerlerde zorlandı. Mutlaka işin cepte de olsa burada yeniden doğuyorsun. Dilinle, her şeyinle yeniden varsın. Kültürünle, yaşamla, sıfırdan başlıyorsun. Her şeyden önce kökünü, aileni, arkadaşlarını, sevdiklerini oradan bırakıp geliyorsun. Yaşamını belki çok konforlu bir alandan, mesela ben çok konforlu bir alandan geldim. Acayip konforlu bir alandan buraya geldim ve o konforu bıraktım. Sevdiklerim, ailem, onları bıraktım. Bunlar kolay şeyler değil. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de yaşanılan her ne oluyorsa burada uzaktayken de yaşamak çok zor. Bunu bilin isterim. Hatta bazen uzaktayken orada olamamanın verdiği çok değişik bir duygu vardır. Çok da koyar insana zaman zaman. Ben de bunları dile getirmek istiyorum açıkçası. Her şeyin bir kolaylığı var, bir zorluğu var. O yüzden bence bir şeyleri söylerken çok kolay söylüyoruz karşı tarafa ama
Bazı şeyleri bilmiyoruz, farkındayım. Ee, Kimisi de gerçekten sadece neyi yaptınız gittiniz hani derken kendi eminim ki o böyle içindeki çok yani yargı olmadan söylediğini de farkındayım. Çünkü enerjisel olarak o yargıyı hissedebiliriz değil mi? Mesela bir kelime söylersin, o kelimenin anlamı senin nasıl söylediğinle alakalıdır ve o karşı tarafa geçer. Yani ben ikisini de görüyorum diyeyim. Ee, Ama önemli değil. O da herkesin kendi düşüncesi tabii ki de. Bunu da dile getirmek isterim. Tabii ki kolay zamanlardan geçmiyoruz ülkece. E, Bilmiyorum. Bugün sabah şöyle bir şey okudum. Adaletsizlik sevgisizlikten gelir diye böyle bir cümle geçti. Düşündüm üzerine. Evet, benim küçüklüğümde mesela adalet çok önemliydi. Benim için birçok adalet yönüm öğretmenlerden sınandı ve sevdiğim ve başarılı olduğum şeyleri sadece adaletsizlik gördüğüm için bıraktığım oldu. Ve sonrasında aldığım ders ise bırakmamaktı. Aslında bırakmamam gerekiyormuş. Devam etmeye, inancıma ve kendime, kendi potansiyelime inanmaya ve onların sadece beni daha çok ileriye taşımak için bir rol olduğunu tabii ki şimdi anlıyorum ama o zamanki bilinçle yani dediğim şey 6. sınıf, 7. sınıf, atıyorum 5. sınıf, orta iki yani yaşadığım ve böyle böyle gidiyor. Tabii ki üniversitede daha bilinçli oluyorsun ve daha farklı ele almaya başlıyorsun artık ama atıyorum konservatuvardayım, piyano bölümündeyim, kazanmışım, çok güzel bir şey ve öğretmenin adaletsizliğini gördüğümde, onunla karşılaştığımda soğuyorum. Ya da yüzmedeyim, tuborgda, çok başarılıyım, iyi gidiyorum. Öğretmenin o sert davranışı ve böyle orada bir şey hissetmem adalete dair beni soğutuyor. Tabii ki şimdi neden buradan bu konuyu açtım? Türkiye'nin durumu da bu. Her şey olabilir. Şu anda benim kendi düşüncemi söylemem gerekirse bence herkes kendi düşüncesini korkmadan söyleyebilmeli ama söylerken de o kadar güzel ele almalıyız ki, o kadar sevgiyle ele almalıyız ki. Ve ben sevginin olduğu yerde kötülüğün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sevgiyi çok çok merkeze koyacağım burada. Öfkeye dönüştüğümüzde yakıcı oluyoruz ve esas amacımıza da ulaşacağımızı zannetmiyorum. Bunu denediğimizi düşünüyorum. O yüzden artık denenmiş denememek değil de daha farklı nasıl ele alabilirizdeyiz ve ben çok güzel bir X kuşağı görüyorum. Pardon, X kuşağı diyorum. Z kuşağı görüyorum. Çok güzel bir Z kuşağı görüyorum. Çok umutlu bir Z kuşağı görüyorum. Yani çok güzel geliyor her şey. O ele alış tarzlarını gördüğüm kadarıyla hoşuma gitti bu süreçte. Yani demem o ki ayrışmadan ama nötrde kalmadan nasıl var olabiliriz ve düşüncelerimizi nasıl özgürce dile getirebiliriz kısmındayım. Yıkmadan, belki o süreçte hatta örnek bile olarak nasıl geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de kendimizce elimizden gelen şeyleri yapacağız ama benim olayım şunu da açıkça söylemek isterim ki bir parti olayı değil. Arkadaşlar artık bu olay parti olayından çıktı. Ya biz zaten bununla bu ayrışmayla büyüdük. Sadece parti değil her bakımdan. Hep bölünmek. Hayır, yolumuz bir. Her zaman dediğim gibi bu spiritüel anlamda da olsa, her şeyde de olsa her yol bir. Biz biriz. Sen nasıl bir ailede büyümüş olursan ol, nasıl harmanlanmış olursan ol. Hiç önemli değil. Biz biriz. O yüzden tabii ki sinirleniyoruz, haksızlıkları görüyoruz. Kendimizce, kendi öğrendiğimiz, kendi baktığımız perspektiften. Beni dinleyen şu an sen çok başka, çok ayrı bir perspektifte de olabilirsin. Çok başka bakabilirsin olaya.
Benim tam tersim olabilirsin. Bu da bir düşüncedir. Senin orada olman gerekiyorsa ol. Ama şunu unutma ve şunu unutmayalım. Biz biriz. Nereye gidersek gidelim o yol bir. Ve her şey bizi etkiliyor. Her şey milleti etkiliyor. Bir kişinin aldığı karar herkese etkiliyor. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Birçok savaşta da şu gözükmüştür. İnanç çok önemli. İnancın ve sevginin kazanamayacağı şey yok. O yüzden ne oluyorsa olsun şu an 3D'de ne görürsek görelim. Hepimizin yolu bir derken şunu demek istiyorum. Tünelin sonunda istediğimiz güzel bir ülke ise güzel bir ülkede yaşamak, kahveni alıp şöyle dışarıda özgürce doğada olmak, bir şeyleri alırken yiyecek ya da üst hiç fark etmez. Sevgiyle hiç yarını düşünmeden o anı yaşamak. Bunu nasıl ödeyeceğim? Bu para bana yetecek mi? Ya da yarına borçlanmadan yaşamak. Bu nasıl bir duygu olurdu sende? Yani bunu bırakalım partiden. Oradan buradan bırakalım. Bir ayrı tutalım. O yüzden hepimizin yolu bir dediğim yer şurası. Hayal ettiğin ülke nasılsa, yaşamak istediğin ülke nasılsa onu düşün ve ona inan ve bunu sevgiyle yap. O arada kalan kişiler, ülkeyi yönetecek, o bu şu oluyor. Onlar zaten olacak. En iyi şekilde, en iyi versiyonda kimse. Ama sonunda bizim istediğimiz o resme eğer ulaşmaksa amacımız oraya doğru gidelim. Onu düşünelim, onu hayal edelim ve ona inanalım ve bunun için tabii ki de neler yapmamız gerekiyorsa kendimizce yapacağız. Burada yaşamışım, orada ikamet ediyorum, burada etmiyorum. Böyle bir şey yok. Orası benim ülkem, doğduğum yer, topraklarım, ailem, tüm sevdiklerim orada. Burada bile ayrıştırabiliyoruz insanları, yurt dışında yaşayanları. Maalesef bu böyle. Kendi içimizde ne varsa oraya bakalım. Eğer ayrışmayı yapıyorsan da neden bunu yapıyorsun? Bir bak oraya. Neye öfkelisin? Kendine mi öfkelisin? Orada ne var? Her şeyi sormaktan geçiyor aslında. Ülkenle ilgili sor sorularını. Şu an mutlu musun? Bırak partiyi, bırak onu bunu X, Y, Z kişisi değil. Sen şu anda mutlu musun yaşadığın yerde? Gerçekten mutlu musun? Gerçek düşüncen nedir? Hepimizin enerjisi çok güçlü. Hepimiz bütüne hizmet ediyoruz. Hiçbirimiz tek başına bir şey değiliz. Hepimiz ama bütüne hizmet ederek güçleniyoruz ama tek kişinin yapabileceği bir inanç bile bizi çok farklı yere taşıyacak. O yüzden sonrasındaki o bütüne ele alış o kadar daha büyük, daha güçlü oluyor. O yüzden tek kişinin de tabii ki önemi çok fazla ama bütünün hizmeti, bütünün hizmetine şu anda yolculuk yapıyoruz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel hislerim var. Çok güzel şeyler hissediyorum ülkemle alakalı. Hiçbir şey böyle gitmez arkadaşlar. En kötüsü ne olabilir ki? O yüzden her şerrin arkasında çok güzel şeyler, çok güzel bir aydınlanma yaşanır. Çünkü anlamak içindir. Evrenin, yaradanın başka dili yok. Bazı yerlerde özgür irademiz olsa da bazı yerlerde o özgür irade bizden alınıyor. Buraları çok ince böyle fark edenler olur. Bu da farkındalıktan geçer. Tabii ki de böyle bir zamandan geçerken onlara da şahit olacağız. Eminim. Benim
Sanırım ben kötülüğü anlayamıyorum. Gerçekten kötülükler var. Kötülükleri görüyorum. Tabii ki de onlara sinirleniyoruz. Bu herkesin kendi perspektifinden baktığı nasılsa kötülük dediğim şeyde. Ee, Ama şu inancı şu kalbimizden kaybetmememiz gerekiyor. İnan, güven, ülkeni hayal et. Ülkeni istediğin gibi hayal et. Nasıl bir ülke olsa mutlu olurdun? Nasıl yaşamak isterdin o ülkede? Neden bizim ülkemizde eee, böyle yerlere gelmesin? Gelecek birinci sırada ülkeydi Türkiye. Ve hala umut var. Ben çok eminim. Çok eminim. Birçok insan ülkesi gerçekten hayal ettiği yere geldiğinde tekrardan ülkesine dönecektir. Kolay mı zannediyorsunuz uzakta yaşamak? Tabii ki de dönmeyen de insan olabilir. Çok normal. Ruh meselesi, bu kalp meselesi, istektir. Ama eminim ki bir o kadar da dönecek insan olacaktır. Bunu zamanla göreceğiz. Ee, O yüzden kimse kimseye bence yargılamasın. Şu an yargılama, öfke, kızgınlık, yakma zamanı değil. Şu an gerçekten bu evrenin, bakın değil Türkiye'nin, sevgiye ihtiyacı var. Sevgiyle yapıcı, adaletli nasıl olabiliriz? Daha nasıl iyi olabiliriz? Hepimizin iyi versiyonu Türkiye'nin en iyi versiyonuna kavuşturacak. Öyle düşünelim ve öyle yaşayalım. O yüzden hani biraz da böyle içimi dökmek istedim bu konuda. Umut her zaman var arkadaşlar. Hayatımızın en zor dönemlerinde nereden geçiyorsak herkese göre değişen şeyler ama inanın her zaman bir umut var. İnanmak, sevgiyle merkezde kalmak ve her ne görüyorsan oraya kapılıp gitmek değil de merkezde kalarak inanmaya, o hayal ettiğin ülkeye, hayal ettiğin işe, hayal ettiğin şeye hala daha inanarak, çevrende her ne oluyorsa o an, ona düşmeyerek devam edeceğiz bu yolu. Ve orada gerçekten çok güzel bir güneş açacak. Ben böyle ilerleyeceğim. Hayatımın sadece bu alanlarında değil, her alanında bu şekilde ilerlemeyi, bu sistemi kendi hayatıma koymaya niyet ettim. Bakalım ilerleyen günlerde hayatımın nerelerinde bu düşünce sistemiyle neler gerçekleşiyor olacak ve sizinle de paylaşıyor olacağım. Ama bu her konu için geçerli benim için. Lütfen bu vlogu bir politik olarak da sadece değerlendirmeyin. İçine çok şey barındırıyor bence. Niyetim kimseyi ayrıştırmak değil ama nötrde kalmak değil, suskunda kalmak değil. O yüzden böyle kendimi dile getirmek istedim. Şimdi kahvemi içeceğim. Ve yağmur yağıyor. Olsun. Çok güzel, çok sevdiğim bir yerdeyim ben. Burada göle girmiştim daha önce vloglarından görmüşsünüzdür Ocak'ta. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Buraya ara ara gelirim, kahvemi alırım. Hava güzel olsun ya da olmasın. Size de böyle bir çekim yapmak istedim Türkiye öncesi. Sevgiyle kalın. İnancımıza güvenerek, inanarak yolumuza devam edelim her ne oluyorsa olsun. Ve birlikte de paylaşalım bu güzellikleri sevgiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.